Okay. Okay, first, let me introduce myself. Öncelikle I'm Hamed Akrami. I'm instructor at University of Art in Tehran, and also I'm animator. I have participated in some different projects, short animations and TV series. Adım Hamed Akrami, Tehran Üniversitesi Sanat Bölümünde öğretim üyesiyim. Aynı zamanda animatörüm. Kısa film animasyon projelerinde yer aldım. Yes, and in this course I will be your instructor. I hope it would be useful and enjoyable for you. Bu ders boyunca sizlere eğitmen olarak eşlik edeceğim. Umarım sizler için faydalı ve eğlenceli olur. And by the way, if you were interested, you can find some of my works on my Instagram page or on Vimeo. Let me share my screen. Eğer ilginizi çekiyorsa işlerimi, neler yaptığımı Instagram sayfamdan da görebilirsiniz. Okay. Sayfasının adresi neydi? Hemen buraya açtı. Instagram'da Hamed Akrami diye bulabilirsiniz. Vimeo üzerinde de şu an görüyorsunuz. Yeah. Okay. Your Instagram page is Hamed Akrami, right? Yes, this is my Instagram page. It's a bit wide. Okay. Bu Instagram için diğeri de Vimeo'daki çalışmalar için. Okay. Okay. As animators, we are actors of our movies, our animations. We have to bring our characters to life. We have to make them believable. Animatörler olarak yapmış olduğumuz animasyonların oyuncuları bizlerizdir. Karakterlerimize hayat vermemiz gerekir. And to do this, we have to make our movements, make our characters seem actually believable, make their movements smooth and believable. Bu amaçla karakterlerimizin hareketlerini oldukça pürüzsüz, akışkan ve inanılır bir hale getirmemiz gerekir. And this is a challenge. Over the first decades of 20th century, Disney animators established and developed some rules and principles to make this happen. Bu animasyonu biraz zorlu kılan nokta burasıdır. 20. yüzyılların başlarında Disney sanatçıları animasyonu bazı kurallar getirdiler. Okay, and later two Disney animators, Frank Thomas and Ollie Johnston, described these 12 principles in their book. And these principles are still being taught in different schools around the world. Frank, can you repeat the names again, please? Frank Thomas and Ollie Johnston. Frank Thomas ve Ollie Johnston daha sonraları bu kuralları kitaplarında düzenleyerek bir kitap çıkarttılar. Yes. And in this course, we are going to be familiar with these 12 principles. These are the foundation of animation. These are very important, and we start with them. Bu ders boyunca biz animasyonun 12 ilkesine değineceğiz. Bunlar animasyonun temelidir. Animasyonu oluşturan şeylerdir. Okay. You will need a digital pen for sure. I use TV Paint software. You can use whatever you want, what software you want. TV Paint
is a useful and simple software. I think Patricia will work with TV Paint. Yes. Yes, she is. Bu ders boyunca dijital bir çizim kalemine ve bir animasyon yazılımına ihtiyacınız olacak. Ben TV Paint kullanıyor olacağım. Patricia da diğer bu dersten sonra geçecek olduğumuz hoca. O da TV Paint kullanıyor. TV Paint şu an sektörde ağırlıklı olarak kullanılan yazılım. Ama siz illa da TV Paint kullanmak zorunda değilsiniz. Hangi yazılımı kullanıyorsanız onunla devam edebilirsiniz. Yeah. Again, let me share my screen. Some famous animations, some great animations actually have made by TV Paint. For example, this one, Red Turtle by Michael Dudek, and this one, Breadwinner. Paint üzerinde yapılmış animasyon örnekleri gösteriyorum sizlere. Michael Dudok'un bir örneğiydi ilk görmüş olduğunuz. Ve bunlar da yine TV Paint'te çalışılmış uygulamalar. Yes, and these are made by TV Paint, and all of them are Oscar-nominated movies, which means that TV Paint is a very useful software. Bunların hepsi TV Paint'te çalışılmış animasyonlar ve hepsi Oscar adaylı, Oscar ödüllü animasyonlar. Bu TV Paint'in bu iş için aslında oldukça ideal bir uygulama olduğunu gösteriyor. And I want to introduce you some books, but these are not necessary for our class. But I strongly recommend them. You can read them if you want it. They are not necessary, but they are important. Size birkaç kitap tanıtacağım. Eğer isterseniz bu kitapları edinebilirsiniz. Bu ders için illa bu kitapları edinmeniz bir zorunluluk değil. Ama bu alanda daha fazla gelişmek için işinize yarayacak kitaplar olacak bahsettiğim kitaplar. Just a second. Okay. The first one is Cartoon Animation by Preston Blair. İlk kitap çizgi film animasyon Preston Blair tarafından yazılan. All these are old books, but they are also very important and very useful. Bunlar eski kitaplar ama çok önemli ve faydalı içeriklere sahip olan kitaplar. This one is known as Illusion of Life, The Illusion of Life. This is the book first, the 12 principles were described by, as you see, Frank Thomas and Ollie Johnston. Bu kitap Frank Thomas ve Ollie Johnston tarafından 12 ilkenin ilk tasvir edildiği The Illusion of Life kitabı Disney Animation'dan. It's a good book, but it's not just about the 12 principles. You can find a history of Disney animation in this book. It's an amazing book. Oldukça güzel bir kitap bu kitap ama bu kitap yalnızca 12 ilkeyi içermiyor. Aynı zamanda Disney animasyonu tarihini de bulabilirsiniz bu kitapta. And another book is this one, Richard Williams, The Animators, Survival Kit. Bir diğer kitap tarafından yazılan animatörün hayatta kalma seti. Richard Williams. Bilmiyorum. Richard Williams was a great animator too. This book is concentrated on walk cycles, but there are many more useful contents in this book about even about the 12 principles. Richard Williams harika bir animatördür. Genel olarak bu kitapta yürüyüş döngüleri üzerine pratikler vardır ama 12 ilke üzerine de pratikler bulabilirsiniz. And the last one is Timing for Animation by Harold Whittaker and John Hollis. Son kitabımızda animasyonda zaman. This is a good book too, but okay, it's a good book. Yeah,
It's old one, but it's good. Bu da aynı zamanda eski fakat kitaptır. Okay. Okay, these are known as Bibles of animations. These are very important books. If there isn't any question, we can start the main content. Bunlar animasyonla ilgili oldukça önemli kitaplardı. Eğer bu bölüme kadar olan kısımla ilgili sorunuz yoksa içeriğimize başlayabiliriz. Okay, I think there isn't any questions. First, let's talk about 3 important words in the field of animation. Öncelikle animasyon alanındaki 3 önemli kelimeden bahsederek başlayalım. Let me share my screen again. Ekranımı paylaşayım sizlerle. Okay. Okay. First, frame rate. Let's me. Öncelikle frame rate yani kare oranı. Yes. Animation is made of number of still images that are played one after another. Okay. Animasyon birbiri ardına sıralanmış hareketsiz görsellerin dizimiyle oluşur. The number of frames that are played in a second is called frame rate. Bir saniye içerisinde geçen kare sayısına frame rate yani kare oranı denir. For example, this animation is made of 32 frames, but it has 24 frames for 1 second, okay? Can you repeat how many please one more time? Yes, this animation is made of 32 frames, but 24 of them are played in 1 second. The rest of them will be played in the second. Okay. Bu animasyonda 32 tane kare görmekteyiz ama bunların yalnızca 24 tanesi ilk saniye içerisinde geçmekte. Okay. I hope it's play smooth. Okay. Sort of, I think. Kind of. Şu an ekran çözünürlüğü düşük ekranlarınızda. Onu Hamet düşürdü ki hareketi pürüzsüz bir şekilde görelim diye. Sizinle ilgili bir sorun değil. Okay. We have 24 frames per second. Usually we have 24 frames per second, but it doesn't need to draw for every frame. We can draw 12 drawings. We can make 12 drawings for 24 frames and repeat each drawing for two frames. Genellikle bir saniye içerisinde 24 tane kare olur. Ama bu her saniye için 24 tane çizmeniz gerektiği anlamına gelmez. Genellikle bir saniyede 12 kare çizim yapılır ve her bir çizim yapılan karenin ardından bir boş kare bırakılır. Böylelikle bir saniye içerisinde 12 çizim yaparak 24 kare elde etmiş oluruz. So here in the second line, I have drawn 16 frames instead of 24 frames, instead of 32 frames. And it's okay, but it is not as smooth as the previous one. Evet, ben burada
32 kare için 16 tane çizim yapmışım. Bu okey, yani tamam, yapılabilir ama her birinin çizimden oluştuğu bir dizim kadar pürüzsüz ve akışkan bir animasyon olmaz bu durumda. Okay, and here in the red line, I draw only 8 frames. Kırmızı hatta ise 8 tane kare çizmişim. And it is not smooth at all. Hiç pürüzsüz ve akışkan bir animasyon sayılmaz bu aslında. Okay. The next thing we should talk about is keyframes. Diğer konuşacağımız kavram anahtar kare. Keyframes are the most important drawings of our animation. We can tell what, yeah. Keyframe'ler yapmış olduğumuz animasyonun en önemli kareleridirler. Yeah, we can tell what is happening, what the action is, just by looking at keyframes without seeing any other frames. Sadece keyframe'lere bakarak herhangi bir kare görmeden hareketin ne olduğunu anlayabiliriz. For example, if I'm going to hit my fist to the table, if you see this frame and this frame, you understand that's what is going on without seeing the in-between frames. Örneğin eğer yumruğumu yere vuracaksam bu kareyi ve bu kareyi görürseniz, yani bu iki kareyi görürseniz, diğer kareleri görmemiş olsanız bile hareketin ne olduğunu anlarsınız. Burada bir yumruk masaya vuruluyor, bunu fark edersiniz. Okay. Okay. The second important thing is in-betweens. Bir diğer önemli konum ise in between, ara çizimlerim. These drawings come between two keyframes, and they are important too. İki tane anahtar karenin arasına gelen çizimlere in between'ler denir, ara kare çizimlerim denir ve bunlar da animasyon için oldukça önemlidir. They define the speed of action and the nature of it. Ara kareler, yani in between'ler hareketin hızını ve doğasını açıklarlar. Let's see an example. This example is described in The Illusion of Life, the book I mentioned before. Frank Thomas and Ollie Johnson. Bu örnek sizlere daha önce bahsettiğim Illusion of Life kitabında geçen bir örnektir. Okay, we are talking about in-betweens. Okay, here, this is my first keyframe, for example, and this is the second one. The guy is going to turn his head from right to left. Evet, benim iki tane anahtar karem var. Birinci anahtar karem karakterin yüzünün sağa doğru dönük olduğu, diğeri ise sola doğru dönük olduğu. Yani bu animasyonda karakter yüzünü sağdan sola doğru dönecek. We are going to see how in-betweens would affect the result of the action. Burada in-between'lerin hareketin doğasını nasıl etkileyeceğine bakacağız. Frank Thomas and Ollie Johnson says that if there is no in-between between these two keyframes, it's maybe the head is hitting by a hard object like a pan. For example, a pan comes and the head turns back very quickly. Evet, burada yazar şöyle tarif eder. Eğer bu iki kare arasında herhangi bir in-between çizimi yapılmazsa
Sanki bir çarpma eylemiymiş gibi hızla kafa döner ve öbür tarafa çarpar. Yeah, but if we put some in-betweens here, the meaning would be different. For example, if we put 4 in-betweens, maybe he's trying to say, go over there. It's a slower action. It's not as fast as the first one. Ama bu çizimlerin arasında in between'ler eklersek bu durumda bir değişiklik olur. O zaman ilk in between'siz sadece anahtar karelerden oluşan çizim gibi olmaz. Onun yerine kafa daha yavaşça döner. Yeah. As we add more in-betweens, the action would be slower and the meaning would be different. Araya daha fazla in between ekledikçe hareket yavaşlar ve anlam da farklılaşır. Okay. And if we put, for example, 6 in-betweens, maybe he's looking at a car crossing the street. And more in-betweens, maybe he's searching for something in the shelf. Keyframes are the same, but the result would be different. The meaning would be different. Araya 6 tane in between eklersek kafasını yavaşça sokakta gözüyle bir şey tarıyormuş gibi döndürür. Araya 8 tane in between eklersek belki daha yavaş ve ayrıntılı bir şekilde bir şeyler arıyormuş gibi kafasına döndürür. Yani hiç in between olmadığında da 6 ya da 8 olduğunda da eylem aynıdır. Kafa sağdan sola doğru döner ama her birinde anlam ve hız farklılaşır. Okay, let's do a class exercise. Do the students can do the exercise? Are they familiar with the software? Can do in class exercises? They can try. It will be their like first or second try. But before the class, they had a session with Fatih and get familiar with the software. But they aren't so experienced now, but they can try. Okay. Let's do that example I mentioned about the fist. Okay. Imagine that we have a fist here, and this guy is going to, hit the table. Evet, burada bir egzersiz yapacağız sizlerle birlikte. Sanırım hepiniz bir animasyon programı kullanmaktasınız şu anda ve daha az çok nasıl bir şeyler yapılacağına dair bir fikriniz var. O programlardan deneyimleyebilirsiniz. Bir yumruk hareketi yapacağız. Yumruk masaya vuracak. Here we know we have 2 keyframes. The first one is this one, key 1. And the second one would be something like this. The fist come down and hit the table. Try to see how many in-betweens would be proper for this action. Okay? Evet, şimdi burada 2 tane anahtar karemiz olacak. Birincisi yumruğun havada olduğu kare, ikincisi ise yumruğun masaya vurduğu kare. Sizce bunun arasında kaç tane in-between çizmem gerekir? Then you can share your screen and we talk about it. Evet, kendiniz deneyimleyebilirsiniz. Deneyimledikten sonra ekran paylaşımında bulunabilirsiniz. Çizim animasyonunuza bakarak bunun hakkında tartışabiliriz. So how much time do they have for this exercise? 5 minutes. Okay, I think it's Okay. enough. 5 dakikalık bir Right, pratik so- zaman. 5 dakikalık bir pratik zamanımız var. 5 dakika içerisinde yumruğu masaya vurduracak bir egzersiz yapalım. Oldukça basit çizimde bulunmaya çalışın. Karmaşık bir yumruk çizmek zorunda değilsiniz. And if anyone finished and want to share his or her screen, let me know to turn off my screen and they can share their screen too. Çizimini bitiren olursa lütfen söylesin. Ben ekran paylaşımımı kapatayım. Sizler yapmış olduğunuz çizimi paylaşın. Çizimini paylaşmak isteyeni ben öncesinde co-host yapacağım. Ardından ekranını paylaşabilir bizlerle burada. Hocam bir şey soracağım.
Biz Clip Studio indirmiştik. Onunla oluyor mu? Yoksa bunu mu indirmemiz Tabii gerekiyor? oluyor. Tamam. Hayır, Clip Studio'da kullanabilirsiniz. Tablette sanırım TV Paint tablette olmuyor zaten. Clip Studio'da bir animasyon programı. Başka animasyon programları kullananlar kendi programlarını kullanabilirler. Yazılımın ne olduğu önemli değil. Teşekkür ederim. Rica ederim. Hocam bir şey sorabilir miyim acaba? Tabii ki. Bu Clip Studio'da benim kalemim çalışmıyor. Yani şöyle çalışıyor ama kalem kısmında beyaz oluyor. Yani siyah yok. Yani çizim yapamıyorum. Niye oluyor onu bilemedim. Rengi değiştiremiyor musun? Değiştirdim. Ona rağmen olmadı ama bir tekrar deneyeyim ya. Olmadı. Benim de olmamıştı. Kalem seçili değilmiş. Bir ona bak istersen. Ona rağmen olmuyor ama bir tekrar deneyeyim o zaman. Tamam. Yine sorun yaşarsan ders sonrasında, ders bitiminde Fatih'e mesaj yazıp onunla birebir bakabilirsin bu konuya. Biraz önce de tamamdır. Teşekkür ederim. Ben paylaşabilir Rica miyim? ederim. İrem çizimini. Kim dedi? Zeynep sen mi? Hı hı. Okey, Zeynep. Co-host yapayım. Zeynep, Ama please share. Zeynep Efendim? iyi yapabilir misiniz? 2 tane bilgisayar var da birinden paylaşamıyorum. Zeynep iyi mi yapacağım? Zeynep PC. Bir tane daha var. Zeynep. Okay. Zeynep, please share her work. I assign her as co-host now. Hamed, if you close your screen share, she can share her screen. Of course. But if you don't make her co-host, even if you don't make her, he can share his screen. Alright. She can share his screen. Okay, I didn't know that. Thank you very much for the information. Okay, Zeynep. I'm really sorry about my bad drawing, as I can see. I'm sorry. No, it's There's okay. very scary hands over there. No, it's better than mine. Oh, okay. Maybe but two it's not- between. Okay, two between. I mean that you make animation, not just drawing the frames, but it's okay. So you think two in betweens would be okay? Evet, burada ben animasyon yapın demiştim. Yani çizimleri storyboard şeklinde değil de animasyon halinde istemiştim ama sorun yok Zeynep. 2 tane in between gerekli olduğunu düşünüyorsun sen, değil mi? Yes, thank you very much. It's okay. It's okay. It's a fast action. So for fast action, we need just a few in-betweens. So it's correct. 2 in-betweens is okay. Bu hızlı bir aksiyon. Yani yumruğun masaya vurması oldukça hızlı bir aksiyon. Hızlı aksiyonlar için daha az in between'e ihtiyaç duyarız. 2 in between oldukça yerinde bir seçim olmuş Zeynep. Really? Okay. Thank you. Thank you. Could I ask? The point for this exercise was that to realize that how many in-betweens is needed for such an action. To think about the number of in-betweens, because the number of in-betweens define the speed of action. Burada bu egzersizin ana fikri, temel noktası in-between'lerin sayısını doğru saptayabilmek. Çünkü in-between'ler bize hareketin doğasını gösterirler. Okay, so Should I stop sharing? Sen kapatabilirsin. Tamam, çalışmasını paylaş. Okay, I stopped it. Ben de şu an Thank you. tablet üzerinden çiziyorum da. O yüzden ekrana göstersem sadece olur mu sizin?
Kim konuşuyor? Adını söyleyebilir mi? Didem benim adım. Didem. Hamid, Didem wants to show her work, but she will just share her iPad. Oh, okay. Can she face it to the camera? Just like this. Camera, Didem. Okay. Just a moment. Burcu, bir 5 dakika çeviriyi alabilir misin? 5 dakika sadece. Beni duydun mu Burcu? Geliyor mu güzel? Geliyor, evet. Tamam, Çiğdem gösterecek şimdi bize. Tamam. 5 dakika sonra ben senden devralacağım. Çok teşekkür ederim. Tamam, rica ederim. Evet. Şimdi göstermek için It's okay. in 5 minutes I will translate. Burku, I think you are talking, but I cannot hear you clearly. I think it's about my internet, but would you please repeat what you said? Can you hear me now? Yes, I can hear you. Gönül left for 5 minutes. I will help you for translation for 5 minutes. Thank you very much. Thank you very much. Okay, guys, let's continue. Çiğdem, Beni duyabiliyor musunuz? evet. I'm sorry, Hamid. I urgent call from my school. That's why I had to pick the phone up, and Burcu did it for a few minutes for me. I'm back now. We can continue. Okay, no problem. Okay. Let's see another example and talk about it. Just Örneğe bak. let me share whiteboard. Ekranı paylaşayım. Okay. Do you see whiteboard? Yes. Yes, we do. Let's suppose that there is a diving board here. Evet, şimdi burada bir dalış tahtası olduğunu varsayalım. Sorry. Okay, we have a diving board here, and a guy is standing here, and he's going to jump into the water. Okay. Evet, burada bir kişinin durduğunu varsayalım ve bu kişi dalış tahtasının üzerinden suyun içerisine atlayacak. We are not going to animate this guy. Okay, we are going to animate the diving board. Burada karakteri değil, dalış tahtasının animasyonunu yapacağız. So let me clear this one. And okay. So Bu hem gösteremedi o arada. Onu sonra gösterir olmazsa. Tamam. It's weird. I can't find my pen to draw. Do you know where it is? The pen? Your yeah, pen tool. Oh, thank you. I'm an eraser and I cannot. Okay, it's fixed. Okay, so we should start from the first keyframe where the guy is going to jump. The first keyframe for diving board would be here. Okay. Şimdi karakterin dalışa geçeceği ilk kareden başlayalım. İlk karede dalış tahtası bu pozisyonda olacak. This is key one. Bu birinci keyframe'im. Now think about keyframes, and if there is anyone volunteer, he or she can draw
the next keyframes on my Şimdi drawing. keyframe'leri düşünelim. Eğer aranızda gönüllüler varsa ekranıma diğer keyframe'leri çizebilirler. Çizmek isteyen varsa çizebilir. Bir sonraki keyframe nasıl olur? Okay, just think about it. Don't, yeah, you can draw it on the screen. Evet, biraz düşünelim nasıl olur bir sonraki keyframe. Ekranıma çizimini de yapabilirsiniz. Okay, I think the next keyframe has to be up. Martina, would you like Yes, I tried to. Let me try to share my screen. Not sure I can do it. Sure. You can draw directly on whiteboard, I think. Really? I can. I Wait. hope so. No, it doesn't work. Doesn't work. No. Okay. So maybe you can explain us what will be the next one. Like the opposite. Okay. Going up because it's when the heavy thing on the top goes down, it has to go up. Yeah, Something exactly. Yeah, exactly. Evet, Martina hareketin tam zıttı yönünde bir hareket olacağını söylüyor ikinci keyframe'in. Çünkü bir ağırlığa karşı bir tepki verecek dalış tahtası ve tam yukarı çıkacak diyor. Yeah. And what would be the next keyframes? Evet, 3 ve 4 diğer keyframe'ler nasıl olacak? Not as low as the first keyframe, but a little bit higher, and then it will be lower and lower and less. Very good, very good. So we have keyframes like this. This is, let me just draw a line. This would be the third keyframe, fourth, Yes. and it's going on until it's it becomes quite horizontal. Evet, bir sonraki keyframe birincisi kadar aşağıda olmayacak, biraz daha yukarıda olacak ve hareket ortaya doğru yaklaşarak en sonda ortada birleşecek şekilde son bulacak. It's a little bit messy, but is it clear for everyone? Biraz karışık oldu çizim ama herkes için anlaşılır mı şu anda? I think so. Me too. Okay. What about in-betweens? How many in-betweens do you think we need, for example, between key 1 and key 2? Peki ya in-between'ler? Sizce ne kadar in-between'e ihtiyaç duyarız birinci keyframe ile ikinci keyframe arasında? Ben 6 yapmışım. 6. She says 6. 6 in-betweens between key 1 and key 2. Is it right? Birinci ve ikinci keyframe arasında mı 6 tane kare çizdin yoksa tümüyle mi 6 tane? Tüm hareketin içine mi? 7 taneymiş. O zaman ne oluyor? 5 tane mi yapmış oluyor? Ama birinci ana kare ile ikinci ana kare arasında mı 7 tane çizdin yoksa 1 ile en sonuncu arasında mı? 7 tane var toplam. Arada 5. Okay. So she draws 5 in-betweens totally. Oh, okay. Totally 5 in-betweens, yeah. Okay, totally 5 in-betweens is okay. When we talk about in-betweens, we should think about the speed of action. If action is fast, we need less in-betweens. This is a very fast action. This is a very fast action. Let me share my screen again. In-between'leri
In-between'leri çizerken hareketin hızını düşünmemiz gerekiyor. Eğer hareketimiz çok hızlıysa az in-between çizeriz, yoksa fazla çizeriz. Okay. And okay, let me play it. I hope you see it smooth. Evet, şimdi oynatayım animasyonumu. Umarım görüntü sizde akışkan bir şekilde gelir. Okay, I don't think it's playing smooth for you, but let me play it frame by frame. Evet, görüntünün akışkanlığında biraz sorun var sanırım. O yüzden kare kare göstereceğim. This is my first keyframe. But after that, because this action is fast, I didn't put any in-betweens. Bundan sonra 1 ile 2 arasına herhangi bir in-between koymadım. Çünkü burada aksiyon oldukça hızlı. I animated this action without any in-betweens because this is not necessary here. The action is so fast, we don't need any in-betweens here. Burada aksiyon oldukça hızlı olduğu için herhangi bir in-between'e ihtiyacımız yok. O yüzden herhangi bir in-between yapmadan sadece birinci keyframe ve ikinci keyframe çizebilirim. Okay, and let me show you another example. Bir diğer örneği. Can I ask a question? Sure. The wood that we jumped the water, there is a shake. As I said, there is a shake. The one keyframe, the two, but there is the move here. So that's why we need more keyframes. Yes. I'm not sure. Yes. As you see, there are more keyframes. Okay, what's the question? Yes, we need more keyframes. You see, this is my first keyframe. This is the second keyframe, the third, fourth, fifth, sixth. Okay. Okay. But the amplitude, the range is becoming shorter. Can you repeat the last? The range, the amplitude is become shorter for each keyframe. Okay. Evet, her keyframe arasındaki mesafe farkı giderek kısalıyor. Birbirine giderek yakınlaşıyorlar. And let's see it in real animation. Let me share an animation. Evet. Üzerinden bakalım. We still see the diving board. Do you share something different now? I'm going to share. Okay. Do you see my player? Yeah. Yes. I think it's. Does it play the smooth? Not very well, actually. Okay, let me show it frame by frame again. This guy is going to jump on a dive board. Okay, diving board. Evet, burada karakter dalış tahtasının üzerinden zıplayacak. This is our first keyframe. Bu birinci keyframe'imiz. As you see, the next frame is this one, Gördüğünüz gibi bir sonraki kare ise bu. which is some kind of motion blur. We will talk about it later, but it's just an in-between. And the next frame would be this one.
Evet, bu bir in between'di. Daha sonra bunun üzerine konuşacağız. Bir sonraki ana kare ise bu. So here is just one in between. The next frames, let's see the next frames. This is keyframe. Evet, bir tane in between gördük şu ana kadar. Bir sonraki karelere bakalım. Az önceki keyframe'di. Okay, there is no in between here. Evet, bu arada in between yok. Okay. Okay, any questions? Bu bölümle ilgili sorusu olan var mı? Okay. Okay, if there isn't any question, how much time do we have? Okay, about 10. Yeah. Okay. The concept of timing is usually intertwined or related to another concept, which is spacing. Timing, zamanlama ve spacing, yerleştirme birbirleriyle oldukça bağlantılı kavramlardır. While timing is related to number of in-betweens, spacing is related to the space between two in-betweens. Timing çizimlerin sayısıyla ilgiliyken space yani yerleştirme çizimlerin nereye yerleştirildiğiyle ilgilidir. Okay, let's see this example. This ball is going to go from the left side to right side. Okay. Bu top soldan sağa doğru gidecek. And yeah, you see, if I turn this layer on, you see that this is my keyframe. These small lines indicates the center of the circle. Okay, these are small lines. Hı hı. Evet, bu küçük çizgiler dairenin merkezini görüntülüyorlar, belirtiyorlar. So if I play this, yeah. And so each of them are representing one in between. So bunlara bir in between gösteriyor. What should I do if I want this circle move faster? Bu dairenin daha hızlı hareket etmesini istiyorsam ne yapmam gerekir? Remove in-betweens. Birkaç kare atlayıp örneğin 3-4 kare sonraya atacak. Hızlı olmuş olacak, değil mi? We skip some lines. Yes. Sure. Sure, very good. So if I skip some in-betweens, it would move faster. So timing and spacing are related together, and both of them affect the speed of action. Both Evet. number of in-betweens and the space between in-betweens. Evet, daha hızlı gitmesini istiyorsam aradaki bazı in-between karelerini çıkartmam gerekir. Yani kaç tane kare olacağı, bunun sayısı, timingi, bu karelerin yerleştirilmesinin mesafe alanının nereler olacağı ve nerelere yerleştireceği ise spacing yani yerleştirmeyi ifade eder. Yes, okay. So we are going to talk about another principle of animation, which is called
in and is out, or slow in and slow out. Animasyonun bir diğer ilkesi değinecek olduğumuz ease in, ease out ya da slow in, slow out şeklinde bahsedecek olduğumuz ilke. Okay, let's see this example. Buna örnek We see that the space is related to speed. So if we change the space between in-betweens, Evet, gördüğümüz gibi alan yani mesafe hızla ilgilidir. Eğer mesafeyi değiştirirsek in between'lerin arasındaki sanırım bağlantısı koptu. Hamet, we cannot hear you. Hocam bu arada bir şey sorabilir miyim size? Efendim? İşte bu program da paralı mıydı acaba? Klip Studio gibi. TV Paint paralı, evet. Peki hangisi daha Daha ne? daha kullanışlı? Şöyle, sektörde genelde TV Paint kullanılıyor animasyon sektöründe ama hangi aracı kullanıyorsunuz çalışma yapmak için? Tablette çalışmıyor TV Paint, bilgisayarda çalışıyor. Ya ben ikisinde de var ama ikisinde de çalışmak istiyorum. Ya bu ayrıntıları dediğim gibi Fatih'e sorabilirsiniz. Ya Fatih Klip Studio kullanıyor tablet üzerinden çalıştığı için. Sektöre iş yapanlar TV Paint kullanıyorlar. Eğer sektöre çalışmayı düşünüyorsanız ortak bir dil olarak TV Paint'i tercih edebilirsiniz ama TV Paint'in ücretleri Klip Studio'ya göre daha yüksek diye biliyorum. Yine dediğim gibi bunu Fatih'le görüşüp kendi ihtiyaçlarınıza ve bütçenize göre birine karar kılabilirsiniz. Çok teşekkürler. Rica ederim. Bağlantısı koptu Hamed'in. 2 tane cihazdan bağlanıyor. Ekran paylaştığı şu an burada bağlı ama kendi bağlantı konuştuğu yok. Bağlanacağını yazmış ekrana. Birkaç dakika içerisinde geri gelecektir ki geldi. Sanırım hostum. Bana geldi davet ama bende kalsın mı? Sizce host yapayım mı? Fark etmez. Devam edebiliriz bu şekilde. Sen co-hostsun Zeynep, host değil. Sorun yok. Tamam. Yes, we can continue, Hamed. okay, sorry, let me join with my other PC to the class. Evet, diğer bilgisayarıma tekrar bağlandım derse. I'm trying to join, sorry. Okay, no problem. Diğer bilgisayara da bağlanmak için bekliyor. Bu arada sorunuz varsa sorularınızı yöneltebilirsiniz sizler de. Bilgisayardan çalışıyor demiştiniz. Tablet olarak ne kullanıyor? Wacom tablet falan mı? Hamed, which equipments do you use for animation? Like Wacom, which one? Wacom and what? Which equipments do you use to do animation? Which kind of equipments? Okay, I used to use Wacom pen tablets, but now I'm using Hoyon. It's a Chinese brand.
Hoyon. Daha öncesinde Wacom'un çizim pedini kullanıyordum. Şu an Hoyon kullanıyorum çizim pedi olarak. Çin ürünü bir çizim pedi. But for sure, Wacom is better. Tabii ki Wacom daha iyi. Teşekkürler. You're welcome. Sorry, guys. Just a few seconds. No worries. Peki neden tablet kullanmıyor acaba? Hani bilgisayar tercih sebebi mi yoksa hani şey mi, dosya transferi falan için öyle soruyorum ama. Sorun yok, tabii ki sorabilirsin. She's asking, why do you prefer to work on computers instead of using tablets? Oh, very good questions. Because I used to use computers. When I started animations, tablets were not enough powerful to handle such softwares. So I started with computer, and I'm continuing using computer. Okay. Çünkü bilgisayar kullanmaya alıştım. Ben animasyona ilk başladığımda animasyon yazılımlarını kaldıracak kadar güçlü tabletler yoktu. O sebeple bilgisayardan çalıştım. Şu anda da hani alışkanlık olarak bilgisayarla devam ediyorum. Teşekkür. You're welcome. It's not connecting. Okay. I tried with this PC. Okay. Okay, no problem. You can take your time. Thank you. I edit. That's fine. Hamed too is joined now. Okay. Okay, I joined. Okay, finally. Thank God. Okay, let me share my screen here. I should stop here. So we were talking about ease in and ease out. Here in this example, the speed of action is constant from beginning to end. But if we alter the space between in-betweens, we can, it means that we change the speed of action. Burada en son ease out'tan bahsediyorduk. En aşağıdaki skalaya baktığınızda burada topun yerleştireceği mesafelerin birbirine eşit olduğunu görüyorsunuz. Ama eşit olmak zorunda değildir. Bu mesafeleri değiştirirsek hareketin başından sonuna kadar olan yerlerde hızın değiştiğini görürsünüz. Okay. Here I changed the space between frames. So evet, bu karelerin arasındaki mesafeyi değiştirdim. So the action starts slowly, speed up, and then stops slowly. Burada hareket yavaşça başlıyor, ardından hızlanıyor ve sonra yavaşça duruyor. This is called ease, ease in and ease out. Evet, buna ease in ve ease out deniyor. And these are important because almost every action in the world starts slowly and ends slowly. Burası önemli bir nokta. Çünkü hareketlerin neredeyse tümü yavaş başlar ve yavaş sonlanır. Okay, for example, when a car starts to move, it's not gaining its maximum speed at once. It takes time to speed up and takes time to brake and stop, okay? You can feel it. Bir arabanın hareketini düşünelim. Araba harekete yavaşça başlar, ardından hızlanır ve hareket yavaşça sonlanır. And it's about all the actions. If I move my hand like this, the start of action is a little bit slow and the end is a little bit slow.
every action in the word starts slowly and stops slowly. Evet, mesela elimin hareketini düşünelim. Elimi hareket ettirdiğimi düşünelim. Elim harekete yavaşça başlar ve hareket yavaşça sonlanır. Yani aksi durumlar olmadığı sürece herhangi bir yere çarparak durma gibi hareketler yavaş başlar ve biterken de yavaşça biter. Okay. So it is clear. But there are two important exceptions here. Evet, fakat burada iki önemli istisnai durum var. When an action starts with an impact, with a strike, there would be no ease in. The action starts immediately with its maximum speed. Eğer hareket bir etkiyle başlıyorsa, ona uygulanan bir etkiden dolayı cisim harekete geçmişse, burada harekete yavaş başlamaz, oldukça hızlı bir şekilde başlar. Yeah. For example, when a baseball bat hits a ball, the ball immediately gains its maximum speed. There would be no ease in. Örneğin bir beyzbol sopasının bir topa çarptığını düşünelim. Bu durumda top harekete oldukça hızlı bir şekilde başlar. Burada bir izin olmaz. Because the action starts with an impact, with a strike. Or for example, when a gun shoots a bullet, the moment bullet comes out of the barrel, it has its maximum speed. It doesn't build up a speed. Ya da bir silahtan çıkmakta olan bir kurşunu düşünelim. Kurşun yavaşça çıkması silahtan. Hareketi maksimum hızla başlar. So the same happens when an action stops with hitting to a hard object, with hitting to a great hard object. It stops immediately. There would be no is out here. Evet, aynı şey cisim sert bir şeye çarparak duruyorsa da geçerlidir. Burada da cisim aniden durur. Yani yavaşlayıp duruşa geçme gibi bir durum olmaz. Okay, for example, if a car brakes, it stops gradually. But if a car hits a cement wall, concrete wall, it stops immediately. There would be no ease. Örneğin bir araba frene basarak duruyorsa yavaşça durur. Ama bir araba bir yere çarparak duruyorsa aniden durur. May I ask you something? Sure. This is the example of the punch hitting the table. So when you asked us how many in-betweens should we draw, I immediately thought it's different from the beginning to the end because it accelerates and it ends striking without is out. Is it right? If I get your point, yes. There I didn't talk about ease. I just talked about the number of in-betweens. Now I'm talking about the space between in-betweens. But the ease, yeah. When the fist get closer to the surface, to the table, there would be no ease because it's the heat. It stops with the heat, so there would be no ease. Here, look at this example. When a ball bounces, there are two keyframes. One is here, second is here. How would be the pattern for spacing? Okay, the ball comes down and jumps up. Evet, öncelikle Martina'nın sorusunu çevirerek başlayayım. Daha önce bize yumrukla ilgili bir egzersiz vermiştiniz. Burada yumruk harekete yavaşça başlayıp aniden duracaktı. Doğru mu dedi. Hamet de evet, orada ben ease out'ları anlatmadığım için onunla ilgili bir soru sormayı niyet etmemiştim. Sadece in between'in doğasıyla ilgili bir soru sormuştum. Ama bahsettiğin doğru, o şekilde olacak dedi. Burada da bir top zemine çarpacak. Birinci ve ikinci keyframe'lerim topun en havada ve en dipte olduğu yerler. Araya çizecek olduğum in-between'lerimi nasıl yerleştiririm? Any idea? It goes slowly at the beginning because there is the is in, and then it goes on the floor without is out. It goes up without is in, and it arrives at the top, which is I don't know where, with the is out.
Yeah. With is out, yeah. Evet, Martina top yavaşça harekete başlayacak. Zemine çarptığında aniden duracak ve buradan tekrar yükseldiğinde en tepede tekrardan yavaşlayacak ve tekrardan zemine çarptığında aniden çarpacak. Bu şekilde olacak diye hareket cevap verdi. Very good. So the action doesn't start with a strike, with a hit. So there would be ease here. It speeds up, but it stops with a hit. It hits a very hard object. So there would be no ease here. There is no ease here. Evet, cisim harekete bir etkiyle başlamadığı için yavaşça başlayacak, giderek hızlanacak. Zemine çarpmayla duracağı için yavaşlamadan duracak. And when it comes up, there is a strike here. The ball hit the ground and the ground hit the ball. So there would be no ease for coming up. The pattern is the same for going down and returning back to the top. Okay. Evet, aynı şekilde top yukarı çıkarken aynı zamanlama skalasını takip edecek. Yani harekete bir hızla başlayacak, etkiyle başladığı için ama yukarıda etki kaybolacağı için tekrar yavaşlayacak. Okay. Is it clear for everyone? Bu nokta sizler için anlaşılır mı? I hope so. Yeah. Hepinizin anladığını umuyorum. Let's see it frame by frame. This is like this. Okay. Evet, hareket bu şekilde. I think you will do the bouncing ball in Patricia's class, so I will not going to give this exercise to you for your homework. Hı hı. Zıplayan topu Patricia'yla olan dersinizde yapacaksınız diye düşünüyorum. O yüzden onu ödev olarak vermeyeceğim. Okay, let's. If there's any questions, let's talk about your homeworks. Sorumuz yoksa haftanın ödevlerine geçelim. Okay, that is it. First homework is this one. Animate the diving board. Suppose that we have a bowling ball. Okay, we have a bowling ball here, and it goes off screen. It goes off the screen and come here and then fall down. Okay. Evet, ilk ödevimiz bu. Bir top var dalış tahtası üzerinde. Top ekrana dışarıdan giriyor. Dalış tahtasının üzerinde sürükleniyor ve ardından yere düşüyor. Bowling ball is heavy, so when it comes to here, the diving board should be something like this. And when it reaches the end of the board, the diving board should be bended very much. So. Evet, bowling topu oldukça ağır bir top. Top dalış tahtasının ortasına doğru gelmeye başladığında tahta aşağı doğru bükülmeye başlayacak. En ucuna doğru geldiğinde tahta bayağı bir bükülecek. Okay, it should be easy for you because we talked about it and it's simple. Dalış tahtası hakkında konuşmuştuk. Bunu kolaylıkla yapacağınızı düşünüyorum. And the next exercise is this one. Suppose that we have a bow and arrow. Bir sonraki ise bu. Bir ok ve yayınızın olduğunu düşünün. And it's going to shoot the arrow. Evet. Ok yaydan fırlayacak. I'm not going to talk about it now. We will talk about it later in next sessions. I leave it to you to animate this, okay? Bununla ilgili
konuşmayacağım, bilgi vermeyeceğim şu anda. Sizlere bırakıyorum. Bu hafta bunu deneyin. Ok ve yayın animasyonu nasıl olur burada? Önümüzdeki hafta yapmış olduğunuz egzersizler üzerinden konuşalım. You don't need to draw a character who draws the string, just the bow and arrow, animate them. And also you don't need to add details to, I don't know, bow and arrow. You don't need to color it. You don't need to add details like this. Just animate it. It's fun, okay? Evet, dediğim gibi bir karakter olmayacak oku fırlatan ya da çeken. Ya da ok ve yayınız benimki gibi desenli ve ayrıntılı olmak zorunda değil. Basit çizgilerle ifade ederseniz daha kolay olacaktır. Okay, and I think just like before, you can upload your exercises to Google Drive, and I will check it before the next session. Please try to upload your exercises until Sunday afternoon. Ödevlerinizi Google Drive'a yüklemiş olmanızı bekliyorum. Lütfen çalışmalarınızı pazar öğleden önceye kadar yükleyin. Böylelikle ben derse girmeden önce onları inceleyeyim ve derste buna göre feedback vereyim. Yeah, just that. Is there any question? Sorusu olan var mı? No, good. Okay. I love questions. Soruları severim. Thank you very much for this nice class. Hope to see you again next week. Sure. Have a nice time, everyone, and goodbye. Bye bye. Yeah. Next session will be 20 minutes later. Thank you. Dersin başında bir klip stüdyo ile ilgili soru vardı. Bir kaydı durdurabilirsin.